Bugün bilinen en etkili ve en agresif bağırsak bakterilerinden birini, Shigella'yı masaya yatırıyoruz. Gelin bu mükemmel istilacının anatomisini birlikte inceleyelim. Sadece 10 ila 100. Evet, yanlış duymadınız. Bu sayı Shigella'nın vücudunuzda tam teşekküllü bir enfeksiyon başlatması için gereken bakteri sayısı. Bakın, çoğu bakteri için bu rakam binleri, 10 binleri, hatta milyonları bulur. Shigella'nın ise bu kadar az sayıda bile ne kadar yıkıcı olabileceğini sanırım buradan anlayabiliriz. Peki, bu mikroskobik istilacıyı nasıl anlayacağız? İşte yol haritamız. Önce kim olduğuna bakacağız, yani profilini çıkaracağız. Sonra cephaneliğindeki silahlara, adım adım saldırı planına, sebep olduğu hastalığa ve en sonunda da bizim ona karşı nasıl savaştığımıza göz atacağız. Haydi ilk olarak düşmanımızı bir tanıyalım. Shigella'yı bu kadar özel ve tehlikeli yapan temel özellikleri nelerdir? Shigella, diğer birçok bakterinin aksine midemizin o son derece asidik ortamında adeta bir zırh kuşanmış gibi hayatta kalabiliyor. Bu yüksek asit direnci sayesinde mideden kolayca geçip asıl hedefi olan kolona, yani kalın bağırsağa ulaşabiliyor. İşte bu özellikler bir araya geldiğinde ortaya mükemmel bir fırtına çıkıyor. Yani çok az sayıda bile etkili olması, hücrelere sızma ve en önemlisi hücreden hücreye gizlice yayılma yeteneği, bütün bunlar Shigella'yı, özellikle de hijyenin zayıf olduğu kalabalık ortamlarda durdurulması çok zor bir halk sağlığı tehdidi haline getiriyor. Peki bu kadar etkili bir saldırıyı hangi silahlarla gerçekleştiriyor? Gelin şimdi Shigella'nın cephaneliğine bir göz atalım. Yani biyolojik silahlarına, virülans faktörlerine. Bunu nano boyutlarda biyolojik bir enjektör gibi düşünün. Shigella bu sistem sayesinde kendi özel proteinlerini bizim hücrelerimizin içine doğrudan enjekte ediyor. Hücrenin kontrolünü içeriden ele geçirmek için kullandığı birincil araç tam olarak bu. Bu AIPA proteinlerinin asıl ustalığı, inanılmaz bir uyum içinde çalışmaları. Tıpkı bir kaleyi kuşatan özel bir komando timi gibi düşünün. Biri duvarları deler, diğeri kapıyı açar, bir başkası içeri sızar. Her bir protein, hücre savunmasını aşmak için belirli bir görevi kusursuzca yerine getiriyor. Ve işte geldik en tehlikeli silahlarından birine, Shiga toksini. Gördüğünüz gibi süreç çok planlı. Önce hücreye bir anahtar gibi bağlanıyor, sonra içeri sızıyor ve üçüncü adımda, yani en kritik aşamada hücrenin protein üretim fabrikalarını, yani ribozomları geri dönülmez şekilde kapatıyor. Proteinsiz kalan bir hücrenin de yaşaması mümkün değil. Hücre ölüyor, bu da doku hasarına ve çok ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Shigella, bir hücrenin içine girdikten sonra durmuyor. Hücrenin kendi iskeletini oluşturan aktin proteinlerini ele geçirip kendine bir kuyruk yapıyor. Bu kuyruk onu bir roket motoru gibi iterek sitoplazma boyunca ilerletiyor ve doğrudan komşu hücrelere fırlatıyor. Bu, bağışıklık sisteminden nasıl zekice kaçtığının en net kanıtı. Artık silahları tanıdığımıza göre tüm istilanın adım adım nasıl geliştiğini izleyelim. Burası, Shigella'nın hastalık yapma mekanizmasının tam da kalbi. İşte Shigella'nın 6 aşamalı istila planı. M hücrelerinden sızıp makrofajları patlatmaktan, hücreden hücreye yayılarak doku hasarı yaratmaya kadar her adım burada. Şimdi gelin bu adımlardan en kritik olanlarına biraz daha yakından bakalım. Yani işin kilit noktası şu: Shigella, bağırsağımızın kendi gözetleme sistemini kendisine karşı kullanıyor. Normalde bizi korumak için var olan bu özel hücreleri adeta bir arka kapı gibi kullanarak savunma hattımızın arkasına sızıyor. Ne kadar akıllıca, değil mi? Shigella, kendisini yutan bağışıklık hücresi olan makrofajın içinde adeta bir saatli bomba gibi davranıyor. Piroptozis dediğimiz ateşli bir hücre ölümünü tetikliyor ve makrofaj resmen infilak ediyor. Bu patlama sadece bakterileri serbest bırakmıyor, aynı zamanda etrafa alarm sinyalleri yayarak bölgeye daha fazla bağışıklık hücresini çağırıyor ve böylece yoğun bir iltihap yangınını başlatıyor. Daha önce bahsettiğimiz o aktin kuyruğunu hatırlayın. İşte o kuyruk sayesinde bir hücreden diğerine adeta bir roket gibi hiç dışarı çıkmadan geçiyor. Bu gizli geçiş, onun dışarıda devreye gezen antikorlar gibi bağışıklık savunmalarına yakalanmasını engelliyor. İşte bağırsak duvarında zincirleme bir yıkıma yol açmasının sırrı tam da bu gizli yayılma tekniği.
Peki, bu mikroskobik savaş bir hastada nasıl semptomlara yol açıyor? Gelin şimdi bu patofizyolojiyi, klinik belirtiler ve teşhisle birleştirelim. Her şey genellikle sulu bir ishal ile başlıyor. Ama enfeksiyon ilerleyip doku hasarı başladığında işte o zaman tablo değişiyor. Sulu ishalden kanlı ve mukuslu ishale yani dizanteriye geçiş, enfeksiyonun artık dokuları yıkan istilacı evreye geçtiğinin en klasik işareti. Ve en korkulan komplikasyonlardan biri de hemolitik üremik sendrom yani HÜS. Bu tıbbi bir acil durumdur. Shiga toksini kan dolaşımına karışıp böbreklere ulaştığında oradaki küçük kan damarlarının iç yüzeyine hasar veriyor. Bu hasar kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına, pıhtılaşma hücrelerinin tükenmesine ve nihayetinde akut böbrek yetmezliğine yol açan ölümcül bir zincirleme reaksiyonu başlatıyor. Laboratuvarda ise Shigella'yı teşhis etmek için kendine özgü biyokimyasal parmak izlerine bakılıyor. Örneğin, hareketsiz olması ve laktoz şekerini fermente edememesi gibi özellikler onu dışkı örneğindeki diğer birçok bakteriden ayırıyor ve mikrobiyologların kesin tanı koymasını sağlıyor. Peki bu kadar sofistike bir istilacıya karşı biz nasıl savaşıyoruz? Gelin şimdi tedaviye ve aslında her şeyden daha önemli olan önleme stratejilerine bakalım. Diğer bazı bağırsak enfeksiyonlarının aksine, Shigelloz'da hastalığın süresini kısaltmak ve bulaşmayı azaltmak için orta ve şiddetli vakalarda genellikle antibiyotik tedavisi öneriliyor. Ancak dünya genelinde artan antibiyotik direnci bu konuda en büyük endişe kaynağı. Unutmayın, enfeksiyonu başlatmak için gereken bakteri sayısı inanılmaz derecede düşük. Bu yüzden sıkı hijyen kuralları, özellikle de el yıkama, Shigella'nın yayılmasını durdurmada her şeyden ama her şeyden daha önemli. Özetleyecek olursak, Shigella'yı tam bir hücresel istila ustası olarak düşünebiliriz. Çok az sayıda bile etkili olan, hücrelere sızmak ve bağışıklık sisteminden saklanarak yayılmak için son derece sofistike silahlar kullanan ve sonunda da yoğun bir iltihapla doku hasarı yaratan bir patojen. İşte bu soru bizi mikrobiyoloji ve halk sağlığının tam da kesişim noktasında bırakıyor ve bize bu zeki istilacıya karşı mücadelemizin sürekli olarak gelişmesi gerektiğini hatırlatıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.